Efendim herkese merhabalar. Bu hafta satır arasında bugüne kadar gördüğümüz kitapların bundan sonra göreceğimiz kitapların da biraz daha arka planında var olan kitaplardan biriyle karşınızdayız. Yine sizden gelen serilere devam ediyoruz. Ama o serilerin arasında bir ufak dokunuş yapma ihtiyacımız var. O da şundan ötürü. Okuduğunuz kitapların hepsinde yazarlar bu kitapları yazmadan evvel düşünsel bir süreçten, bir felsefeden ve bir inanış biçiminin etkisinde yoğrularak o satırları size yazar hale geliyorlar. Onların o yazgılarını hazırlıyor olmalarındaki temel argümanlar bir araya geliyor ve size bir şekil olarak bir hikaye, bir masal, bir roman veya bir düşünce biçimi olarak karşınıza gelebiliyor. Dolayısıyla bugün okuduğunuz kitapların arka penceresinde var olan bir kitabı ele alıyor olacağız. Neden ele aldığımızın sorusunda aslında pratikte yaşanmış bir mesele de var. Geçtiğimiz günlerde Tevhid Ocağı'nla beraber yaptığımız çalışmanın birinde bir genç kardeşimizle karşılaştık. Yaptığımız sohbet muhabbet içerisinde sosyal bir anarşist düşünceye sahip olduğunu söylemişti bize. Yakın gelecekte hele ki lise son gibi, lise 1 gibi bir sınıfta okuyan bir talebenin bu anarşist düşünceye olan bakış açısını biraz da güncel olaylarla karşılaştırdığımızda özellikle sosyal medyadaki karşı çıkışlar, protest yani her şeye karşı çıkan insan tiplemesinin temelinde var olan o düşünce biçimi bize doğru gelirken kitaplarda anlatılmış şeklini size anlatıyoruz. Ama bu genç kardeşimiz bize yeni bir pencere açmasına vesile oldu. Sosyal bir anarşizmden bahseden bir ismin bu noktaya gelmesinde elbette direkt şimdi inceleyeceğimiz kitap yok. Ama anarşizmin babası olan Pyotr Kropotkin'in yazdığı kitabın içindeki değerleri biraz üzerinden geçmek, bizim bugünkü gençlerimizi anlamak, bugünkü yazarlarımızın bir kısmının yazıya dönüşüm sürecindeki fikir teatisinin nereden geldiğini anlamak için önemli bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Satır arasında ele almış olduğumuz kitapların içerisindeki bu incelikli ve felsefik bakış açıları belki bugün değil ama biriktikçe önemli bir kütüphanenin düşünce biçimini oluşturuyor olacak. İşte bu açıdan satır arası belki birçok aktüel konuyu takip eden insan için biraz ağır bir sohbet ya da ağır bir video gibi gelse de hakikatte biraz incelikli düşünürseniz eğer kompozit bir düşünce tarzının oluşumunda temel algoritmayı bize vermesiyle beraber bundan sonraki süreçte gençlerimizle kuracağımız diyalogda neleri göz önünde bulundurmamız gerektiğine dair önemli bir değer taşıyor. Tabii ki zaman içinde anlaşılacak bir değer. Anarşizmden bahseden genç kardeşimin özellikle okumadığı ama onun okuduğu yazar kadrosunun mutlak surette etkilenmiş olduğu bir bilimden, Pyotr Kropotkin'den bahsediyor olacağız bu hafta. Türkçe'ye çevrilmiş 2 kitabı var. Bir de o çevirileri yapmış olan Işık Ergüden'in bir kitabı var. Dolayısıyla anarşizmle ilgili Türkiye'de Kaos yayınlarından çıkmış olan bir yayın evinden çıkmış olan kitap silsilesinden bahsediyoruz ama konumuz anarşist ahlakla alakalı olacak bugün. Neden diyecek olursanız şu görmüş olduğunuz harfi bütün bu karşı çıkış, protest hareketler, sokak hareketlerinin her birisinde hatırlıyorsunuz. Bu anarşizmin sokaklardaki işaretiydi efendim. Ve anarşizmin babası olan Kropotkin'in özellikle son dönemde 1900'lü yıllarda ele almış olduğu bu kitap anarşistlerin ahlak anlayışının neye dayandığını anlatmaya çalışıyor. Çünkü yeryüzündeki bütün inançlar, bütün mitolojiler, bütün dinler ve bütün akımlar doğal olarak bir ahlak düşüncesinin nereden geldiğini izah etmeye mecbur. Bunu izah edemediği alanlarda genç kitleyi elinde tutamıyor. Çünkü her genç içinde bulunmuş olduğu değeri anlamak ve o değerin kendisine katacağı şeyi bilmek istiyor. O bilgiyle hareket etmek istiyor ki bütün dinlerde ahlakın nereye dayandırıldığı oldukça önemli. Elbette ki bizim dinimiz açısından ahlak, Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselamın hayat biçimi. Hz. Adem Efendimiz'den beri bugüne kadar aynı yapı üzerine gelmiş olan hayat biçimi. Tabii ki anarşistler de biraz daha bu karşı çıkışlarını temellendirecekleri bir ahlak arayışına giriyorlar ve bu kitapta 1842 yılında doğmuş olan Kropotkin'in
anarşistlere hangi ahlak düşüncesiyle hayata baktıklarını anlatırken biz bu kitabı bugün genç kardeşlerimizin düşünce dünyasının nasıl oluşa geldiğini anlamak üzerine satırların arasında geziniyor olacağız. Kitap hemen başında şöyle başlayarak tabiri caizse o protest duruşunu beyan ediyor ve şöyle ifade ediyor. Uzun bir uyku döneminin ardından uyanma anı geldiğinde düşünce ilgili herkesin, yöneticilerin, yasa koyucuların, ruhbanların onu özenle sarıp sarmaladıkları zincirlerden kurtulur. Birinci madde, genç bir kardeşimin bir uyanışa geçebilmesi için önce prangalarından kurtulması gerekir diyor. Prangalar yasa koyuculardır ve dindir. Bu prangalardan kurtulmadıkça siz hem bir anarşist olamayacağınız gibi hem de dünyayı değiştireceğiniz, kendi dünyanızı değiştirerek mutluluğa erebileceğiniz bir alan oluşturamazsınız diyor. Zaten son dönemde anarşizmin sosyal anarşizmle beraber anılıyor olması toplum içerisinde anarşizm hareketindeki o vurucu, kırıcı özelliklerinden arındırılmış, kendini tamamlayarak toplum dönüşümüne hizmet eden yeni bir genç modelini öngörüyor. Ve bu model bu kitaplardan süzülen, bu kitaplarla yetişen bir yazar kadrosunun hikayeleştirmeleriyle tatlı ve naif ifadelere dönüşüyor. Dolayısıyla biz bugün tabiri caizse kuyunun dibinden bir kitap çıkartıp geldik sizlere. Çocuk ruhu güçsüzdür diyor Kropotkin. Ürküterek ona boyun eğdirmek çok kolaydır. Yaptıkları da budur. Çocuğu ürkekleştirirler ve o zaman ona cehennem işkencelerinden söz ederler. Yani cehennem korkusuyla oluşturulmuş olan bir din algoritması senin düşünce biçimini kıstaslara koyar. O yüzden birinci madde, hayatında bir dini inancın getirisi olan cennet ve cehennem düşüncelerinden kurtuluyor. Çünkü korkuların seni yönlendirir. Bu korkularla da sen objektif bir bakış açısı diye yutturdukları hayata, kendi hayatına bir anlam ve değer katamazsın. Sonra gençlik sürelerine geçtiğinde ise şöyle diyor Kropotkin. Gençlik yavaş yavaş zincirlerinden kurtulur. Ön yargıları üstünden atar, eleştiri geri gelir. Düşünce uykudan uyanır, önce birkaç kişide. Ama uyanış alttan alta kitlelere ulaşır. Evet, bir dip dalgası halinde Türkiye'de yayılmaya başladığını biz de bizzat görmüş olduğumuz sosyal anarşizm bir dip dalgası hareketi oluşturma çabasını son 100 yıldan beri devam ettiriyor. Hem deizmi hem ateizmi hem agnostisizmi, yani din karşıtlığının temel matematiksel formülünü beyan ediyor. Ve düşüncenin önündeki engelin eleştirilemez konular olduğunu söylüyor. Müslüman gençlerin hayatında Kur'an-ı Azimüşşan ayet kelimelerini anlamaya gayret ederiz. Eleştirmeye değil. Dolayısıyla Kropotkin önce eleştirmelisin diyor. Eleştirdikçe anarşizmin ahlakında bir temel prensip oluşması için gerekli düzen oluşacak diyor. Niçin? Gerçekten son 30 yıldır Rus gençliği de bu aynı soruyla coşmaktadır. Ahlaksız olacağım diyordu arkadaşına. Kafasını meşgul eden düşünceleri böylelikle eyleme dönüştüren genç bir nihilist, ahlaksız olacağım, niçin olmayayım ki, İncil istediği için mi ahlaklı olmalıyım diyerek dinlerin ortaya koymuş olduğu ahlak anlayışının insanların nasıl da zor kıstaslara soktuğunu beyan eder. Yani bundan etkilenen bir yazarın dini ya hiç kullanmaması ya da dine karşı olması gerekliliği anarşizmin temel prensibidir. Bir sözcük bu. Bir sözcükten başka bir şey değil. Cehaletimizi örtmek için keşfedilmiş Tanrı ya da yazgı gibi bir sözcük. Tanrı bizim insanların özellikle cehalet döneminde, hani o evrim düşüncesiyle bakarsanız maymunsu hayat yaşamış oldukları dönemde oluşturmuş olduğu bir değerdir. Ne zaman kurtulacaksınız bu değerden diyor, haşa. Kropotkin devam ediyor eğitimli insanları ele alarak. Eğitimli insanlar artık şeytana inanmıyor. Ama düşünceleri bizim çocuk bakıcılarımızdan daha rasyonel olmadığından felsefe adıyla kutsanmış ekolastik boş sözler altında şeytana ve meleğe kılık değiştiriyorlar. Melek sözcüğü yerine bilinç ya da ruh sözcükleri geçecektir diyor. 100 yıl önce söylüyor bunu Kropotkin. Evet, 100 yıl sonra biz tam da Kropotkin'in söylemlerinin bugün hayatta değer bulduğunu görüyoruz. Yani adamlar çalışmaktan, düşünmekten,
düşüncelerini yaymaktan vazgeçmiyorlar. Öyleyse Müslüman bir adamın hayatında ben şimdi bunu yapıyorum ama ne talep eden var, ne okuyan var, ne dinleyen var deme şansı yok. Hayatın içerisinde söylenen her söz takdiri ilahide bir gönülde bir tohum oluşturur ve o tohum elbet bir gün yeşerir. O yeşeren ağacın gölgesinde hakikati imaniyeye tabi olan onun muhataplarıyla bu bedbaht serüvene çıkmış olan diğer genç arkadaşlarımız bu beladan kurtulabilirler inşallah. Melek sözcüğünün yerine bilinç ya da ruh sözcükleri geçecektir diyor. Geçti. Masonların deyişiyle yaratıcı tanrı düşüncesinin ya da büyük mimarın yansısı denecektir dedi ve dendi. Ama insan eylemleri her zaman iki düşman unsur arasındaki mücadelenin sonucu olarak gösterilir. Ve iki unsurdan biri ruh ya da bilinç, diğer unsur ten ya da tutkular üzerinde ne kadar zafer kazanırsa insan daima o kadar erdemli kabul edilir diyor. Erdemin deizmin anlayışında bir temellendirmeyle hayat bulacağını izah ediyor bizlere. Ne yazık ki tam da 100 yıl önce söylediği sözler bugün ete kemiğe bürünmüş karşımızda duruyor. Bir Rus nihilisti gibi tüm varlığını ezilenlerin kurtuluşuna adamış, idam sehpasına çıkmış biriyle bu küçük alçağı, bir hırsızlık yapmış bir alçağı karşılaştırmak neredeyse utanç vericidir. Çünkü bu iki yaşamın sonuçları farklıdır. Bir davranış bizi cezbederken diğeri tarafından itildiğimizi hissederiz diyen Kropotkin, yeri geldiğinde yapılacak illegal bir işin güdülecek olan hedef uğrunda gayet mümkün olduğunu beyan ederken anarşizmin temelinde insan vicdanını zora sokan taşları sökmek, yerleri parçalamak, bankaları paramparça etmek, yakmak, yıkmak gibi unsurların aşağılık bir duyguyla karşılaştırılmaması gerektiğini öğreterek gençlere bir vicdani potansiyel katmaya çalışır. Onlardaki vicdanın kendi düşünce biçimine göre şekillendirmek ister. Ancak vicdan ancak iman ehlinde mümkün olduğundan bu düşünce biçimi insanlarda, genç kardeşlerimizde, hele ki anarşizm faaliyetinin fikrinin içinde olduğu deizm, ateizm batağında daha çok büyüklerine ve arkadaşlarına karşı isyankar tavır ve davranış olarak gerçekleşir ve bunu yapanlar hiç de vicdanları konusunda rahatsız olmadıklarını söylerler. Halbuki konu bir rahatsızlıktan önce nefsani bir isteğin hayattaki şehvet dürtüleriyle tamamlanması olarak izah edilmelidir. Erdemli diye adlandırılan davranışlar ya da kokuşmuş denenler, küçük dolandırıcılıklar kadar büyük özveriler de, çekici davranışlar kadar itici davranışlar da tümü aynı kaynaktan türer. Tümü bireyin doğasının bir gereksinimine yanıt vermek içindir. Hepsinin amacı zevk arayışı, bir acıdan kaçınma isteğidir. Sense diyor, bu zevklerin içerisinde sana ait olanı almak için her şeyi yapmaya hazır olabilirsin. Bunlar kötü şeyler değil. Çok az zevk tadıp fazlasıyla acı çekmiş olan ve öteki dünyada bunun karşılığını alacağını hayal edenlerin son sığınağı ölümsüzlük denesi diyerek Kropotkin neden bu dünyada almanız gerekeni almıyorsunuz? Size yaratıcının vaat ettiği, İslam dininde Allah-u Zülcelal'in Müslümanlara atfettiği, onlarla müjdelediği cenneti değil, bu dünyadaki zevkin niye peşinden koşmuyorsunuz? Bu bir saçmalık değil mi diyor. Bugünkü gençler de o soruyu soruyorlar zaten rahatlıkla. Gerçekten de bu iyi kalpli yaşlılar, bu tecrübe sahipleri bize davranış ruhun ten üzerindeki zaferini ifade ediyorsa iyidir. Ruh üzerinde ten egemen oluyorsa kötüdür. Her ikisi de olmazsa davranış ne iyi ne de kötüdür. Davranışın iyi ya da kötü olduğuna karar vermenin başka yolu yoktur diyorlardı diyor ve Kropotkin bu anlayışta ruhun nefse karşı olan mücadelesinin baştan sona bir hikaye olduğunu, yaşlıların dilinde bir hikaye olduğunu, önce bu hikayeden bir kurtulmak gerektiğini söylüyor. Zevki bulduğun anda yaşamak. Ben ve benim antipatilerimi paylaşan herkes doğamızın gereksinimine boyun eğiyoruz. Doğa karşısında hangimizin haklı ve dolayısıyla güçlü olduğunu göreceğiz diyen
Kropotkin, gelişen dünya düzeninin, ilerleyen bilimsel argümanların her bir kademesinde bu cümlelerinin haklılık payının olacağını kişinin de yapacağı çalışmalarla görebileceğini söylüyor. Bugün de öyle söylemiyorlar mı? Bilim geliştikçe insanın Tanrı'ya olan ihtiyacının kalmayacağını ifade ediyorlar. Bizim için Allah-u Zülcelal. Ama bütün dünyada Tanrı olarak ifade edilen o ifade, o ibare. Eşsiz bir karınca gözlemcisi olan Forel'den bahsediyor Kropotkin. Midesini balla bir güzel doldurmuş bir karınca, başka aç karıncalara rastladığında onların tok karıncadan hemen yiyecek istediklerini bir yığın gözlem ve olgu sonucunda kanıtladığı diyerek ahlakın varlığı için dinin gerekli olmadığını, hayvanlarda bile paylaşma duygusu olduğunu söyleyerek ahlakla paylaşma duygusunu eşitler ve paylaşan adam ahlaklıdır. Dolayısıyla ahlak için bir din olgusuna da ihtiyacımız yoktur der. Demek ki iyi ve kötü düşüncesinin dinle ya da mistik bilinçle hiç ilişkisi yoktur der. Hayvan soyunun doğal bir gereksinimidir bu diyerek insanın da hayvandan geldiğini altını çize çize ifade eder. Ve hayvanlar ne yaparlar? Bir şeyi elde edebilmek için kendi nefsani istekleri doğrultusunda çok rahatça savaşa girebilirler. Şimdi biz de bir savaşa hazırlanıyoruz diyor Kropotkin. Bu örnek tek başına hemen hemen tüm ahlaki duyguları açıklar. Hayal gücünüz ne kadar güçlüyse acı çektirilen bir varlığın hissettiklerini o kadar iyi hayal edebilirsiniz ve ahlak duygunuz da daha yoğun, daha yüksek nitelikte olur. Kendinizi bu diğer bireyin yerine koymaya çalıştıkça ona yapılan kötülüğü, ona yöneltilen hakareti, kurbanı olduğu haksızlığı daha çok hissedersiniz. Ve kötülüğü, hakareti ya da haksızlığı engellemek için harekete geçmeye de daha çok itilirsiniz. Ve etrafınızı kuşatan koşullara göre ya da düşüncenizin ve hayal gücünüzün yoğunluğuna göre düşüncenizin ve hayal gücünüzün sizi ittiği yönde davranmaya ne kadar alışırsanız siz de bu ahlak duygusu o kadar çok büyüyecek, ardından alışkanlık haline gelecektir derken Kropotkin'in bu uzun ve karmaşık gelen cümlesinde aslında net bir şekilde söylenen bir şey var. Hayal dünyasıyla ahlakın bir araya geldiği yerde bir başka insana hayat hakkını tanımanız ahlak için yeterli diyor Kropotkin. Bir başkasına yardım etmek zaten hayvanlarda da var. İnsanlarda da aynı sorumluluk duygusunun olması gayet doğaldır. Olduğu yer ahlaktır. Olmadığı yer ahlaktan uzaklaşmaktır. Çünkü kitabın ilerleyen kısmında Kropotkin çok da insanla hayvanı ayrıştırmamak gerektiğini, insanda ise bir ahlaksızlık düşüncesinin olamayacağını beyan eder. Bir hayvan toplumunda eşitlikçe dayanışma ilkesi ne kadar gelişmiş ve alışkanlık haline gelmişse, olumsuz iklim koşullarına ve düşmanlara karşı mücadeleden muzaffer çıkma ve ayakta kalma şansı da o kadar artar diyerek satır arasının bu yorumunu destekler mahiyetteki cümlesini beyan eder. Ve insandaki ahlak duygusunu şöyle beyan ediyor Kropotkin. Koku ve dokunma duyusu gibi doğal bir yetenektir. Yine bu ilkeyi vaaz eden yasaya ve dine gelince, metalarının, fatihin, sömürücünün ve rahibin yararlarına olan öğütlerin üstüne bu ilkeyle örtebilmek için ona basit bir el çabukluğuyla yok etmişlerdir. Dinin ahlakın temelinde olamayacağını bir kenara bırakın, dinin ahlaksızlığı getirdiğini söyler. Bakın şimdi şu cümleler bugün duyduğunuz cümlelerin tam da temelini oluşturuyor. Ya da Kur'an'ın uzantısı şeriat 3 yıl ekilmeden bırakılan toprağın topluluğa kalmasını istiyor diye toprağın kamusal mülkiyetine karşı olduğunu ilan etmek kadar akıl dışı olur. Zaten kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran ilkesi, eşitliğin ilkesi, anarşinin temel ilkesi değilse nedir? Bir yandan Kur'an-ı Azimüşşan'dan bir örnek verir gibi göstererek aynı zamanda Kur'an'ın getirdiği şeriatın akli bir muazene yolungasından geçirilince, akıl dışı olandan eliminasyon sağlanınca Kur'an'ı getiren Resul-i gibi aleyhissalatü vesselamın doğal bir anarşist olduğunu beyan eder. Peki sizler bugün Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tam bir solcuydu, tam bir komünist gibiydi, tam bir devrimci idi dediğini duymuyor musunuz?
Evet, duyuyorsunuz ve hatta mealci zihniyetin yoğun bir şekilde bunu da izah etmeye gayret ettiğini görüyorsunuz. Demek ki aynı yerden beslenmişler. Hatta Guyao ile birlikte her çeşit yaptırımı ve ahlaki zorunluluğu da yatsıyoruz. Ne istersen yap, dilediğin gibi yap demekten çekinmiyoruz. Çünkü çocuğun yalnızca insan soyuna ait ana babadan doğduğu için bir gün 4 ayağı üzerinde değil, 2 ayağı üzerinde yürüyeceğine önceden emin olmamız gibi geniş insanlık kitlesinin de giderek aydınlandığı ve ayaklarında bugün var olan bağlardan kurtulduğu ölçüde daima topluma yararlı yönde yürüyeceğine ve davranacağına eminiz diyerek bir hayvan metaforu içerisine bırakılmış insanın hakkı ve doğruyu kendisinin doğal olarak bulacağını beyan eder Kropotkin. Bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Bırakın gençleri, açın gençlerin önünü, onlar kendileri doğruyu bulacaklardır. Yalnızca tek bir şey istiyoruz diyor Kropotkin. Günümüz toplumunda bu iki duygunun özgür gelişimini engelleyen her şeyi, düşünce tarzını bozan her şeyi ortadan kaldırmak. Devleti, kiliseyi, sömürüyü, yargıcı, papazı, yöneticiyi, sömürücüyü ortadan kaldırmak. Her şey ortadan kalkınca özgür bir hareketle diyar diyar yaşamaya başlarız ancak diyor. İnsanları kesinlikle özgür bırakın. Onları sakatlamayın. Dinciler bunu yeterince yaptı diyerek din dünyasının gençleri ne ile tehdit ettiğini beyan etmeye çalışır. Bir manada din adamlarının gençlere yanaşırken onu dinin kıstaslara koymadığını, onun hayattaki özgürlüğünü en iyi destekleyen bir temel argümanı kendisine sunduğunu ve dahi salt bir özgürlüğün insanı mahvı perişan edeceğini beyan etmesi için yeni bir dile ihtiyacımız olduğunu 100 yıl önce yaşanmış kitabın bugün karşılıklarını görünce ne yazık ki acı bir tablo olarak karşımıza geliyor. Toplumda eşitlik ilkesini ayakta tutmak için hakkımız ve ödümüz olan tek şey budur. Bu yine pratiğe geçirilmiş haliyle eşitlik ilkesidir der ve eşitlikçilik ilkesinin daha o dönemlerden beri yavaş yavaş dip dalgası oluşturmaya gayret ettiğini gösterir. Efendim, kitabın sonlarına doğru ilerleyeceğiz. Yine vakitle alakalı mevzu. Konu uzayınca bu detayları dinlemekten insanımız sıkılıyor ne yazık ki. Keşke gönül ister, hep söylüyoruz, uzun uzun yapmayı. Yine bekliyoruz sondaki yorumlarınızı ve dahi kitap önerilerinizi. Hepsini aldık sıraya, tek tek geliyor efendim. Tersine diyor, güçlü ol ey genç. Bu büyük haksızlığa, yalana ve adaletsizliğe isyan et. Mücadele et. Mücadele ne kadar canlı olursa yaşam da o kadar yoğun olacaktır. O zaman yaşamış olursun ve bu yaşamın birkaç saatini çürümüş bataklıktaki ot gibi yaşamın yıllarına feda etmezsin. Ahlak biliminin sana söyleyebileceği şey bundan ibarettir. Seçecek olan sensin. Ve ne yazık ki biz bugün bir lisede, Türkiye'de sosyal anarşist gençlerin varlığını görünce hem bir üzüntüyle hem de onları doğruları söyleyebilmek adına mücadele ederken, karınca misali bir şeyler yapmaya gayret ederken, onlar hangi kitaplardan feyiz almış, hangi yazarları okuyorlarsa bu işin dibinde kim var diye bakıp bu kitabı bugün konu edindik efendim. Sizler de o gençleri görmek istemiyor, o gençleri bu halde görmek istemiyorsanız satır arasının bu değerlerine, Tevhid Ocağı'nın her bir videosunda size söylenen her bir cümleye yeniden ve tekrar bakarsanız eğer hak ve hakikat yolunda neyle uğraştığımızı biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdilik kalın sağlıcakla.